Son attığım videodan sonra topluluk için bir zararlı yazılım ihbar hattı oluşturmuştum. Buraya gelen bir mesaj üzerine, daha doğrusu çok fazla dupe modu incelemesi istediğiniz için tam da yeni yayınlanan bir dupe modunu inceleyeceğiz. Donut SMP Dupe. Adin PRH569 diye bir kullanıcı tarafından GitHub'da yayınlanmış. Sakın GitHub'da yayınlandıysa temizdir diye bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü sonuçta buraya herkes dosya yükleyebiliyor. Profiline girdiğimde Nisan ayından beri aktif olarak paylaşım yapan birisi olduğunu görüyorum. Ve tam 177 kere commitlemiş. README dosyası sürekli olarak güncelleniyor. Ben bu araştırmaya başladığımda bile 6-7 kere falan güncellendi. Uzun ve detaylıca nasıl kullanıldığını anlatmışlar. İndirmek için GitHub Releases kısmını kullanın diyor ama Releases'ta yayınlanan bir dosya yok. Bu linke tıkladığınızda direkt olarak şu üstteki jar dosyasını indiriyor. Bana gelen mailde bir de YouTube linki vardı. Modun nasıl çalıştığını anlatıyorlarmış güya. Sanal makinemize geçip dosyayı indirelim. Bu dosyayı analiz etmek için JADX GUI aracını indiriyorum. JADX'i açıp dosyayı atalım. Ve artık kaynak kodları elimizde. Normal şartlarda bunu Minecraft'taki mod klasörüne atsaydınız oyun şuradaki fabric mod JSON dosyasını okuyup ana fonksiyonu buradan bulacaktı. Yani main fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Bu dosya için Mutable Registry isimli dosya ayarlanmış. Kodlarına girip inceleyelim. Daha koda girer girmez en üstte HTTP importları dikkatimi çekiyor. Bir eşya klonlama modu neden internete istek göndermek istesin ki? Yine karşımızda şifreli stringler görüyoruz. Şurada gördüğünüz rollmetric.d bu şifreleri kıran fonksiyon olmalı. Hemen içerisine gidip nasıl yaptığına bakalım. Önceki virüslerden pek farksız XOR işlemiyle şifreyi çözüyor. Madem buraya kadar geldik, bunu kopyalayıp kendi şifre kırıcımızı üretelim. Şimdi denemek için hemen bir stringin şifresini kırmayı deneyelim. Bunu daha kolay kullanabilmemiz için scanner yardımıyla sürekli veri toplayan bir mekanizma haline getirelim. Şimdi metinlerimizi çözmeye başlayalım. Mod init state'leri görüyorum. Bunlar debug mesajları olması gerek. Ancak şurada uzunca bir kod var. Onu çözmeyi deneyelim. Ve bu bir kripto cüzdan adresi. Başında ise HTTP client ile yeni bir HTTP request isteği gönderiyorlar. Bir üstündeki satırda str adında bir stringin içine Minecraft info diye bir array'in içerisine Minecraft'ın size verdiği kullanıcı adınızı, ID'nizi ve access token dahil olmak üzere oturum açma bilgilerinizi topluyor. Ve bir paket halinde bu az önce gördüğünüz kripto adresinden hacker'ın komuta kontrol sunucusunun güncel adresini çekerek verilerimizi oraya gönderiyorlar. Az önce bulduğumuz kripto adresinden aslında hacker'ın verilerimizi nereye gönderdiğini takip edebiliriz. etherscan.io sitesinden bu kripto adresini arattığımda bu adresin son işlemlerini görebiliyorum. Metot kısmına baktığımda set message yazıyor. Aslında bunun açıklaması hacker'ın sunucusu her patladığında set message komutu ile tekrar yeni bir sunucu gönderiyorlar. Bu işlemin tarihine baktığımızda hacker'ın ne kadar aktif olduğunu buradan da görüyoruz. From kısmı ise muhtemelen hacker'ın şahsi cüzdan adresi olması lazım. Buradan bu kişiyi takip ederek hangi cüzdanlara para aktardığına kadar izi sürülebilir. Ama bizim onunla işimiz yok. Event kısmından setMessage fonksiyonunun aslında ne olduğuna bakalım. Burada gördüğünüz bir hex kodu. Bunu online bir hex to ASCII sitesine atarak metni çözmeyi deneyelim. Ve videoda gösteremesem de bu bir .ru uzantılı web sitesinin adresi. Hacker'ın en son güncellediği zararlı sunucunun adresi bu olmalı. Bu adamın önceki tüm işlemlerini de buradan görebiliriz aslında. Tamam, verilerimizi gönderdin sunucuna. Daha sonra ne yapıyorsun diye sorduğumuzda bize Portal Helper diye bir sınıfın içindeki Promiser Driver fonksiyonuna çaldığı bilgilerimizi gönderiyormuş. Yine bu kodun da en başında o kripto adresinden URL'yi çekip sonuna bir de files jar modül diye ekleyerek asıl zararlı virüsü çekiyor. Sonra bunu yine önceki videolarda bahsettiğimiz byte input stream ile RAM üzerinden çalıştırıyor. Aşağıdaki şu iki metni çözdüğümüzde initialize with hack diye bir sınıfı invoke kullanarak bellekli çalıştırıyorlar. Normalde o files jar modül adresine gidip indirdiği dosyayı indirerek analiz etmeyi planlıyordum. Ancak URL'yi şu input starter kodu ile göndermediğimiz için sunucu sen benim virüsüm değilsin diyerek kendini kilitledi. Bu input starter ise aslında virüslü dosyayı indirme isteğinin hacker'ın kendi yazılımından geldiğini doğrulamaya yarıyormuş. Şu status 42'yi de şifre edince uzun bir kilit işlevi gören metin çıkıyor. Onu kullanarak istek gönderiyor sunucusuna. Üstündeki Update Inspector ise başka kripto cüzdan adreslerini içeriyor. Ve maalesef bu dosyayı bana gönderen arkadaş bunu indirdiğini ama modun çalışmadığını söyledi. Bunu indirdiyseniz acilen bilgisayarınıza format atmanızı öneririm.